Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Oğlak burcunun aşk uyumu. Oğlak kadını kiminle güvenle büyür, kiminle aynı ritmi tutturamaz. Bugün ilişkilerde ciddiyeti, olgun duruşu, enerjisiyle tanınan bir burcu konuşacağız. Oğlak kadını. Oğlak kadını ile ilişki yaşamak ilk bakışta sakin gibi görünen ama içine girdikçe değer kazandıran, sağlam temelli bir hayata adım atmaya benzer. Onun sevgisi gösterişli değildir ama sessiz sedasız, kalıcı ve güven veren bir bağ kurar. Öyle yarım sözlere, boş vaatlere, tutarsız davranışlara asla tahammülü yoktur. Netlik ister, sorumluluk ister ve en önemlisi de yanında duran adamın gerçekten durduğunu da bilmek ister. Evet, bu anlattıklarım yalnızca Oğlak burcu kadınları için değil, yükseleni Oğlak olan kadınlar için de elbette geçerli. Peki Oğlak kadını aşık olduğunda ne arar? Güven verecek bir omuz mu? Hayatını paylaşırken yanında gerçekten var olan bir partner mi arar? Evet, bugün Oğlak kadının ilişkiyi nasıl yaşadığını, kimlerle aynı dili konuşabildiğini, hangi burçlarla enerjisinin daha baştan çatışabildiğini konuşacağımız çok güzel bir video hazırladım. Eğer Oğlak burcuysan, yükselenin Oğlaksa ya da hayatında güçlü, olgun, ayakları yere basan bir Oğlak kadını varsa işte bu bölüm sana hem onu hem de kendini daha iyi anlaman için gerçekten çok güzel bir rehber olacak. Hazırsan başlayalım. Evet, ilk olarak Oğlak kadının ilişki tarzından bahsetmek istiyorum size. Şimdi Oğlak kadını bir ilişkiye girdiğinde önce düzen getirir. Onunla olmak aceleye gelmeyen ama her adımı sağlam atan bir bağ gibi hissettirir. Oğlak kadını aşkı hafife alınacak bir şey olarak asla görmez. Onu tanımanın aslında ilk kuralı şudur. Oğlak kadını tutarsızlığa asla tahammül edemez. Evet, dışarıdan çok mesafeli, kontrollü ya da duygularını saklıyormuş gibi görünebilir. Evet, bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama iç dünyasında çok netlik ve güven arayan biridir. Bir erkeğin söylediklerinin davranışlarıyla da uyumlu olup olmadığını hemen fark eder. Belirsizlik, oyun, işte ne bileyim lafta duran sözler Oğlak kadını için güvenli bir anda bu durumu yerle bir eder. Yani güvenini sarsar. Evet, Oğlak kadını flörtte asla acele etmez. Çünkü ilişkide temelini şöyle ister. Doğru atılmasını ister ilişkinin. Anlatabiliyor muyum? Yavaş ilerlemesi soğukluğundan asla kaynaklanmaz. Duygularını hafife almadığı için çok temkinli gider. Ondan hoşlanan bir erkeğin ağırdan almasından değil de net olmamasından aslında rahatsız olur, biliyor musunuz? Bu çok önemli bir detaydır. Evet, belli değil, bakalım, görelim gibi bu tarz bir enerji Oğlak kadını için güvensizliğin tek anahtarıdır. Anlatabiliyor muyum? Evet, Oğlak kadını ilişkiye çok ciddiyet, sadakat, düzen ve güven getirir. Partnerinin hayatında istikrar sağlar, kriz anlarında sağlam durur, ilişkide hem duygusal hem pratik anlamda gerçekten destek olur. Evet, onu kısıtlayan ya da ne bileyim baskılayan, sürekli sorgulayan ya da kendi düzenini zorla dayatan erkekle Oğlak kadını asla aynı yolda yürümez. Bak, çok net söylüyorum. Çünkü Oğlak kadını sorumluluk sahibidir ama karşısındaki kişiden de tek taraflı fedakarlık tabii ki beklemez. Ne ister? Eşitlik ister. Ben bunu yapıyorsam sen de bunu yapmalısın der. Tartışmalarda Oğlak kadını çok kontrollüdür. Duygusunu büyütmekten çok çözüm bulmayı ister. Bakın ne kadar güzel. Gereksiz dramatik sahnelerden hiç hoşlanmaz. Sustuğu anda bile bilin ki yorulmuş, fazlasını taşımak istemiyordur. Aslında çok naif de bir yüreği vardır. Seçtiği erkeğe gerçekten güvendiğinde hayatının merkezine koyar ve ilişkiyi uzun vadeli sürdürür. Kısacası bir Oğlak kadını ile ilişki yaşamak hem derin hem olgun hem de aslında çok gerçek bir deneyimdir. Ve doğru partneri bulduğunda Oğlak kadını aşkı sabırla, sadakatle ve kalpten bir bağlılıkla yaşar. İlişkisini yıldan yıla güçlenen güçlü bir ortaklığa dönüştürür. Evet, şimdi sevgili kadınlar, hangi burçtan olursanız olun, eğer bir Oğlak burcu erkeğiyle ilişki yaşayacaksanız sizleri nelerin beklediğini biliyor musunuz ya da merak ediyor musunuz? Hadi gelin bunun cevabını bulalım. Şimdi Oğlak erkeğiyle bir ilişkiye başladığında ilk fark edeceğin şey sence ne olabilir? Nedir? Evet, bu adamın enerjisi sana güven verir. Bakın, daha ilk cümlede söylüyorum. Bu adamın enerjisi güven verir. Nokta. Flört döneminde asla oyun oynamaz. Ya da ne bileyim işte böyle mesajları uzatmaz. Dramatik iniş çıkışlar hiç ona göre değildir. Süslü cümlelerle sizi etkilemeye çalışmaz. Yani ne hissediyorsa onu kendi yöntemince gösterir. Doğaldır diyoruz yani. Onu tanımaya başladıkça da şunu görürsün. Oğlak erkeğinin sevgisi çok sessizdir ama çok emeklidir. Ay, çok güzel bir cümle. Bakın, bir daha tekrar ediyorum.
Oğlak erkeğinin sevgisi sessizdir ama çok emeklidir. Sana güvenmenden asla açılmaz. Yani sana önce güvenmesi lazım. Eğer güvenmiyorsa bekler. Açıldığındaysa ilişkide dağ gibi bir duruş sergiler. Hayatı planlı yaşar. Geleceği önemser ve ilişkiye bugün var, yarın yok gözüyle asla bakmaz. Oğlak erkeğiyle birlikteyken hayatın daha düzenlidir, daha nettir, daha planlı bir ritimde gider. Onunla olduğunda kendini güvende hissedersin çünkü asla boş konuşmaz. Yani böyle abartıyı sevmez, yerli yersiz vaatlerde bulunmaz. Yaptığı her adımın mutlaka bir karşılığı, söylediği her sözünde mutlaka bir sebebi vardır. Yani altı dolu dolu konuşur, böyle boş konuşmaz. Ama bir şey daha vardır. Evet, duygularını açması biraz zaman alır. Oğlak erkeğini sıkıştıran ya da ne bileyim sürekli böyle ilgi talep eden, her adımını kontrol etmeye çalışan bir ilişki maalesef onu içine kapatır. Böyle duygular yapmıyoruz. Kendine döner, biraz sessizleşir, mesafesi de bu sürede artar. Fakat yanında eğer anlayışlı, dengeli ve olgun bir kadın olursa hem sadık hem de çok güçlü bir partner olur. Ve yine şunu unutma, oğlak erkeğini en hızlı uzaklaştıran şey ne biliyor musun? Güvensizlik, abartı ve maalesef istikrarsızlık. Onu en çok bağlayan şey de sadeliktir, olgunluktur ve güvenli bir ilişki zeminidir. Yani şöyle bir toparlayacak olursak, oğlak erkeğiyle ilişki yaşamak dışarıdan evet sakin görünen ama içinde sıcaklık, sadakat ve güven barındıran bir yolculuğa benzer. Ve seni gerçekten de seviyorsa bunu yüksek sesle söylemez belki ama hayatının düzeninden, planlarından, günlük adımlarından seni asla eksik etmez. Yani bunu da zaten çok iyi anlarsın. Ve geldik işin belki de en hassas ama en önemli kısmına. Oğlak kadını ne kadar istese de aynı dengeyi kurmakta zorlandığı, enerjisinin karşılık bulamadığı ve kendini maalesef güvensiz ya da ne bileyim yük taşır gibi hissettiği o eşleşmeler. Yani asla olmazlara geldik. İlk sırada kim var? İkizler. Evet, oğlak kadını ilişkide istikrar arar. Duygularını ve davranışlarını belli bir çizgide ilerlemesini ister. İkizler? Değişken yapısıyla bugün başka, yarın başka bir ruh haline bürünmez mi? Evet, işte oğlak kadını çok nettir. İkizler de aman akışa bırakayım ne olursa olur tarzında yaşar. İşte bu ilişkide çoğu zaman ne olur? Daha başından aynı frekansa oturamazsınız. Olmaz. Yine asla olmazlarla devam edelim. Sırada Koç var. Evet, Koç çok hızlıdır. Ay sabırsızdır. Anında karar vermek ister. Çok acelecidir. Oğlak kadını da her adımı düşünerek atar. Sağlamlık ister. Şimdi başlarda Koç'un cesareti evet etkileyici gelir de ama zamanla ne olur? Fark açılır. Koç şimdi yapalım derken Oğlak doğru zaman gelsin der. İki tarafta iyi niyetli olsa da hızları birbirine uymaz tabii ki haliyle. İlişkide bir süre sonra maalesef yıpratıcı hale gelir. Olmaz. Yine asla olmazlarla devam ediyorum. Sırada ne var? Yay. Şimdi yay hafiflik ister. Özgür ruhludur. Planları akışta şekillenir. Ama oğlak kadını da düzen, sorumluluk, geleceğe yönelik kesin adımlar görmek ister. Yani planlı programlı gitmek ister. Bir taraf hafiflemek isterken diğer taraf sağlamlaşmak ister. Bu da tabii ki haliyle iki enerjiyi birbirini bağlamak yerine giderek uzaklaştırır. Şimdi oğlak kadının ilişkide nasıl derin, sağlam, sabırlı ve güven inşa eden bir enerji taşıdığını sanıyorum çok net bir şekilde anlattım. Şimdi geldim serinin belki de en çok merak edilen bölümüne. İşte oğlak kadınının enerjisini tamamlayan en uyumlu ve en doğal eşleşmeleri. Hazır mısınız? Sırada ilk olarak Boğa var. Sevgili Boğa, oğlak kadınına hem huzur hem de güven verirsin. İki burç sadakati, düzeni, istikrarı çok sever. İşte bu yüzden bu ilişki daha en başından çok sağlam bir zemine oturur. Oğlak kadını Boğa'nın sakinliğinde kendini öyle güzel dinlenmiş ve huzurlu hisseder ki bu ilişkide baskı yok. Birlikte büyümek var, birlikte hayal kurmak var. Daha ne olsun? İdeal bir eşleşme diyelim ve noktalayalım, uzatmayalım daha fazla. Geldik Başak'a. Şimdi Başak, oğlak kadınıyla aslında en doğal uyumu yakalayan burçlardan biridir. Çok net söylüyorum. İki taraf evet detaycıdır. Düşünerek hareket ederler. İlişkide sorumluluk almayı da ikisi de önemser. Oğlak kadını Başak'ın bu özenli ve dikkatli yaklaşımını takdir eder. Başak da oğlan bu ciddiyetini, çalışkanlığını ve sadık duruşunu çok çekici bulur. Zamanla ne olur? Çok sağlam, çok saygın ve belki de herkesin bize yapalım maşallah dediği bir bağ oluşur. Geldik en uyumlularda hangi burca? Balığa.
Şimdi balık oğlak kadının sert görünen dış kabuğunu yumuşatan, kalbine dokunan bir enerjidir. Oğlak kadını balığın anlayışlı, şefkatli ve derin duygular taşıyan ruhunda huzur bulur. İşte bu eşleşme, duygusal ihtiyaçlar, mantık uyumlu bir şekilde birleşince ne olur? Hem tamamlayıcı hem de iyileştirici güzel bir ilişki olur. Geldik yengeçe. Evet, yengeç de oğlak kadını için aslında biraz zorlayıcı, biraz da derinden bağlayan bir enerji sıfatında. Ama doğru kişi olduğunda müthiş bir uyum oluyor. Oğlak kadını yengeçin şefkatinde duygusal güvende buluyor kendini. Yengeç de oğlan bu koruyucu, sorumluluk sahibi ve sadık duruşuna hayran kalıyor. İşte bu ilişki tam anlamıyla ne oluyor biliyor musunuz? Birlikte yuva kurma enerjisi taşır. Daha ne diyeyim? Şimdi oğlak kadının 12 burçta ilişki dinamiğine kısa ama çok açıklayıcı bir yolculuk yapalım mı? Hadi bakalım. Oğlak koç uyumuna bakalım. Şimdi hız ve sabrın karşılaşması. Koç acele eder. Oğlak kadınla bu biraz fazla gelir. Oğlan temkinli yaklaşımı koçu birazcık sıkar, emek ister her zaman söylediğim gibi, ama dengelenirse güçlü bir birliktelik olabilir mi? Olabilir. Oğlak boğa uyumuna bakalım. Toprak enerjisinin huzurlu uyumudur. İki tarafta sadakat, düzen ve istikrar arar. En uyumlu eşleşmelerden biridir ki az önce de ayrıntılı bir şekilde anlattım. Oğlak ikizler. Şimdi ciddiyetle değişken bir enerji var. İkizlerin hızla değişen ruh hali oğlak kadını için tabii ki yorucu olur. Ortak bir ritim yakalamak zordur, biraz çaba gerektirir. Geldik oğlak ve yengeçe. Şimdi yengeçin şefkati oğlak kadının duygusal dünyasını biraz açar. Oğlağın sağlamlığı yengeçe güven verir. Uyum sağlanırsa yine güçlü bir bağ oluşur diyorum. Oğlak aslan. Şimdi güçle gururun karşılaşması. Aslanın gösterişe yakın enerjisi oğlak kadınına zaman zaman fazla gelir. Oğlan ciddiyeti aslana aslında ağır gelebilir. Yani dengeli bir iletişim şarttır bu ilişkide. Geldik oğlak ve başak uyumuna. Toprağın toprağa sarılması gibi aslında çok doğal bir uyum diyebilirim. İki tarafta çok çalışkan, sorumlu ve detaycı. Oğlak kadını başağın özenine hayran kalır. Başak da oğlan güven veren yapısını çok sever. Bu haliyle ne oluyor ilişki? Çok uyumlu oluyor. Geldik oğlak ve terazi uyumuna. Disiplinle zarafetin buluşması, terazinin sosyal ve nazik enerjisi oğlak kadınına hafiflik katar. Oğlan mantığı teraziye denge getirir. Uyum çabayla sağlanır mı? Sağlanır. Oğlak akrep uyumuna bakalım. Şimdi derinlik ve güç birleşimi var. Oğlak kadını akrebin sadakatine ve kararlılığına çok güvenir. Akrep de oğlan sağlamlığını çok değerli bulur. Yoğun ama güçlü bir ilişki doğabilir. Geldik oğlak ve yay uyumuna. Şimdi ciddiyetle özgürlüğün aslında farklı yönlere çekmesi diyebiliriz. Şimdi yayın evet doğal tavrı oğlak kadını için biraz güvensiz hissettirir. Oğlan planlı yapısı yayı daraltır. Ne olur? Enerjiler zıt çalışır haliyle. Geldik oğlak uyumuna. Evet, aynı ritimde iki güçlü karakter. Sorumluluk var, sadakat var ve düzen tabii ki ön planda. Doğru duygusal denge sağlanır mı? Sağlanırsa uzun ömürlü bir ilişkiye dönüşür diyelim. Geldik oğlak ve kova uyumuna. Şimdi mantığın mantıkla buluşması. Evet, ikisi de mesafe, özgürlük ve bireysel alan ister. Oğlak kadını kovanın zekasına hayran kalır. Kova oğlan disiplini takdir eder. Zihinsel uyum oldukça yüksektir. Geldik oğlak ve balık uyumuna son olarak. Toprağın suyla yumuşaması gibi bir uyum. Oğlak kadını balığın şefkatinde duygusal alan açar. Balık oğlan güçlü duruşunda kendini güvende hisseder. Romantik ve iyileştirici bir ilişki olabilir mi? Çok da güzel olur. Evet sevgili kendi gibi bir kadın izleyicileri, bugün oğlak kadınının o güçlü, sabırlı, derinlerde sakladığı duyguları doğru kişiye açan özel ilişki dünyasını birlikte konuştuk. Umarım hayatınızdaki oğlak enerjisini ister siz olun, ister partneriniz, ister bir dönem hayatınıza dokunmuş biri olsun, çok daha net görmenize umarım yardımcı olmuşumdur. Peki sizin hayatınızdaki oğlak deneyimi nasıldı? Onun hangi yönü sizi en çok etkiledi? Ya da ne bileyim tam bir oğlak işte dediğiniz bir an mutlaka olmuştur. Yorumlara yazın, birlikte konuşalım, değerlendirelim. Çünkü sizin paylaşımlarınız bu seriye
hem renk katıyor hem de diğer izleyicilere rehber oluyor. Evet, serimiz tabii ki burada bitmeyecek. Sıradaki burcun ilişki hikayesini merak ediyor musun? O zaman ne yapıyorsun? Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsun. Hazırladığımız 12 burç aşk uyumu listesine, çok özür diliyorum, her videoda aynısını söylüyorum ama ya şuralarda bir yerlerde çıkacak, ulaşabilirsin. Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya kadar kendine lütfen çok iyi bak. Kalbini koru ve unutma, gerçek bağ iki insanın birbirine güvenerek aynı yöne bakabildiği yerde büyür. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.